Şimdi Nordic diye bir köye geldik. Kocaman bir çiftliği çekeceğiz. 74 yaşındaki Rosemary isminde bir hanımefendi yaşıyor burada. Tek başına yaşıyor. Kabul de etmiş çekim teklifini. Yani biz de böyle hani zorla bir şey yapmadık ama madem böyle bir şey var çekim yapabiliriz ve ben o kültürü göstermek istiyorum, ben de görmek istiyorum falan diye hay hay demiş. Şuraya geldik, arabayı şimdi koydum, zaten hemen böyle insanın ağzı açık kalıyor, şokla başlıyor yani. Tek başına bu kadar düzeni nasıl sağlıyor ya? Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Aura Sebilon ihlas su arıtma cihazının katkılarıyla İsveç, Ludvika'da 1 milyon dolarlık bir çiftlikteyiz. Ama o şeye çarpar... I'm scaring. Nej, det är ingen fara. Burası bahçe ve buradan başlayıp etrafı gezeceğiz. Motorumu gördünüz mü? Haydi onunla konuşmaya gidelim. Yardıma ihtiyacım var. Biz bunu çıkartalım mı? Hayır. Komşum yardım etmeye gelecek. Ya buraya vurduğun zaman çıkar abi ya. Ama yapmıyorsun değil mi? Makine yardım istiyor. Burasını hatırlıyorum. Biz çocukken bu bölge sadece patates yetiştirilen bir yerdi. Murat, senin bahsettiğin fındık mı bu? Hangi fındık? Do you know macadamia hazelnut? Ja. Ama bu başka tür bir İsveç fındığı. Burası da sadece çiçeklerle dolu. Herkesle birlikte aynı şeyi yapıyor. Altta kağıt ve sonra bir sürü kurumuş şeyler ve at gübresi. Are there snakes here? Va? Snakes? No, they don't like me. Onlar beni sevmiyor. Şuradaki çalıları görüyorsunuz. Sanırım önce benim gidip yol göstermem gerekiyor. So be careful. Ha, ısırgan da var abi. Burada bir su var. Komşum gelecek ve makineyle benim için kazacak. Böylece burada bir gölet elde edeceğim. Bu ağaçlardan bazılarını keseceğim çünkü çok fazlalar. Çok sık orman olduğu için kesecek bazılarını. Ağaçları görüyorsunuz. Ben ağaçları devirdim. Zaten böyle büyüyecekler. Sizin müdahale etmenize gerek yok. Ve işte karşınızda İsveç yaban mersinleri. Şuradaki Amerikan yaban mersini çalısını hatırlayın. Beri üzerine kurulmuş bir çiftlik. Şunlar İskoç çamı. Büyüyecek, bu şekilde olacak. Yani gövdede hiçbir şey yok, tepede. Soğuktan dolayı tepe kuruması olur mu bunlarda abi? Olmuyor. Ha? Olmuyor. Olmuyor değil mi? Evergreen ağacını görüyorsunuz. Hafif olan. Bunlar açık renkler. Bunlar koyu renkler. Bu yıl yeni bir uygulama. Onları test edebilirsin. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ne faydası var bunun? Not so good. Not so bad. Abi not yani. Ah, little baby. Ağaçlardan elde ettiğim şeylere bakın, birlikte bakalım. Suyla temizlik yaptım. Gördüğünüz gibi şurada bolca su var. Bunları mı arttırmış yani? Bir temizlikten çıkanlara bak ya. I will show you. Bravo. Be careful here because it's stones and it's deep and so on. No. Okej. Det räcker. Stop. No. Leave it. Have you never seen it before? No. I have borrowed the machine from my neighbor over there. Ha. No, we do like this. Şu yaşta uğraştığı şeylere bak So? ya. Vallahi. Many times. Watch your... No. You cannot be there with your fingers. Stop. But it has to fit in my fireplace. Yeah? Finger. Yeah? Yeah, and this one too. Okay. It was fun.
You have to stay here for at least 3 weeks because we have a lot to do. Okey. Yeah? Okay. Ben okeyim diyor. This is finished. Now you have to come here because you have to pick them and Ha okey. yeah. Bolu Türk'ü çalıştırıyordu. And you need to control Aha. because otherwise it will fall. Aha. So you need to place it in the right way. Düz olsun diyor değil mi? Dikkatli koyalım. Arada boşluk kalmasın. That one can be there. No, let it be. Let it be. Just let it stay Okey. there. This is only for rainy days. Ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı tekrar çıkarmanız gerekecek. Okey. I trust you. Bence güvenme. No, Murat, come on baby. Bu taşlar kar yağdığı zaman yollara döken taşlar değil mi? Evet. Yeah, it's okay. You have passed the... Biraz üzerine It's gidiyor. massage. Seviyor öyle şeyleri. Sen çocuk musun It's diyor. massage. Ah acıdı. Ah. Yani şey yapıyor. Ben bu yaştayken böyle çalışıyorum. Siz falan kim? Ha, o duyguyu hissetsin yani. Ben şimdi geliyorum. Burada durun. Kuralların değişmesini istemiyor. Bu da dur dedi ya, ben burada durdum şimdi. İçeri girip izleyebilirsiniz. Hiçbir tehlike yok. Annem ben küçükken burada bize köşk yaptı. Bize adeta bir orman yaptılar. Annem babam hepimiz yaz ve kış ayları otururduk. Eski Bodrum'u görmek ister misin? Eski bir Bodrum mu? İçerideki ışık daha önce bozuldu. Bu yüzden kendi ışığınızı izlemeniz gerekiyor. Karanlık ve küçük. Geleneksel bir İsveç Bodrumu. Hem yazın hem kışın kullanıyorum. Orası da toprağa dayalı değil mi? Üstü de toprakla örtülü. Dolayısıyla o bir serinlik veriyor. Orada bir hava çıkışı var. Evet. Kekik kokuları geliyor buradan ya. Bak, buradan kokular gelmeye başladı ama. Kekik mi diyorsun? Hayır, o burada değil. Burada yok o zaman. Nerede? Bunu birçok yerde kullanıyorum. İşte burada. How many people are you hosting here? In this area, Uh-huh. it's me and my cat. Det är jag och katten. No, not today. Det här är för kål. Zeytin. Sanırım 4 ya da 5 yaşında. Buradan içeri mi alıyor? Dışarıda yaşayamaz çünkü İsveç kışın çok soğuk. Burada üzümler var. Evet. Ayrıca dolma da yapılabilir. Burada Yapıyor mu? bizim sarma dolma dediğimiz şey aslında burada var. İsmen de aynı yani. Dolma. O da dolma. Bize de dolma. Pirinç ile yapılan sarma dediğimiz. Çiftlik tarihinin en kalabalık zamanını yaşıyor olabilir mi diye sorsana ya İsveç. I think this farm is most crowded, most kalabalık people in here. One, two, three, four, five. Yeah, it's very many. Sardunya çiçeği burada pelargonium ismi ile geçer ve çok popüler. Bunların hepsi kışın içeri mi alınıyor? Evet, kış zamanı içeri alıyorum. Uzun yıllar terzilik yaptım. Bu da eski makinemin alt tarafı. Hatırladın mı? Odunları küçük parçalara ayırmıştık. Smaller one. Du gjorde, ja. Ha, o küçük parçaları buraya sığsın diye o kadar küçük yapıyorsun. Evet. Burada yemek de yapabiliyor mu? For bread. Ekmek için ekmek yapıyor. Ev 2 parçadan oluşuyor. 25 yıl önce şu bölümü yaptırdım ama evin tarihi 200 yıllık. Bu yatak odasında kullandığım kuzine olmayan soba. 1884 yılından kalma bir soba. Yani 150 yıldan daha eski. You bedroom? Yes, please. I'm sleeping. Ja, help yourself. Sana yardım edebilirim. Va? İşte bu çocukken burada durduğumuz zamandı. Ben bu evde doğdum. Oğlum Min mu? son. He's a military. Yeah. His name? Asker. Fredrik. Hey Fredrik. Ja. Murat Aa, gençliği mi? gençliği evet. Oh, beautiful. 1989. 89. 37 years ago. It's me. And a lot of dots I have had.
Ha, çiller de vardı. Burası benim dinlendiğim oturma odam. Mitt stora rum. Relax, relax. Bu benim büyük annem ve onun anne ve babası. Babası ve annesi bu evde yaşadı. Sizin eşiniz resmi var mı acaba burada bir? Do you have a picture about your husband, Sambo? Maybe somewhere we can find it. bir It's yerlerde nothing to iş. see. Tamam. Okey. He can watch me instead. Belki görmek Çok, istiyorum. çok görecek bir şey yok diyor. Tamam, tamam. Burayı inşa ederken mimar bana şöyle dedi. Dikkatli olmalısın. Buraya Noel ağacı koyacaksan bu ölçüyü ona göre yapmalısın. Yerini mi işaretledi? Hayır, yüksekliği ona göre ayarlıyor. Ha, Noel ağacına göre ayarlamış Evet, yüksekliği. Noel ağacı. Ya peki bir soru soracağım abi. Şimdi 1890 yılındaki yapılan bir yapı. Evet. Onun içinde yaşıyor. Bu evin, bu yapının sağlığını nasıl sağlıyor yani? Birinci şart şu, evin ısısını hep aynı derecelerde, yani 20 derecede tutmaya çalışıyor. Yazın ve kışında. Dolayısıyla burada kliması var mesela. Eğer 15'e düşerse onu 20'ye çekiyor. Kışın soba da destek veriyor buna. Dolayısıyla İsveç'te bu tarz evler ayakta kalmasının sebebi ısı dengesini koruması. Sağlaması. Ha. Yani çok büyük bir Mesela fark yok. farklı bir ülkeye gitti, tatile gitti. 3 ay yok burada. Açıyor o zaman. Ve Açık mı hala bırakıyor onu? Tabii 20 derecede kalıyor. 20 derece. Hiçbir zaman içerisi soğumuyor. Ha, dolayısıyla o hareket olmamış oluyor. Sıcakta, Isıma, soğukta. soğuma, yorulması olmuyor. O yorulma olmuyor. O Ellerinden beton gelmiyor. yorgunluğu olmuyor. Kesinlikle. Abi çok yani 1890'dan bahsediyoruz ya. Bu klima Klima. Yeah. Aa, ben ilk defa klima gördüm It's İsveç evinde. depending of outside. bu 20 dereceye ayarlı ve hiçbir zaman kapatmıyorum. Bu evin bakımı için başka onun dışında özel bir şey yapıyor mu? A lot of. I will tell you later on. Çok fazla şey yapıyorum diyor. Mesela ne başka ne yapıyor yani öğrenelim ne yapıyor bakım için. Painting, Yatıyor. Söylemez misin? 10 euro? 10 euro. No, it's too expensive. Oo. Nasıl? Çok güzel bir fikir. The fox. Çiftliğe çok hayvan geliyor. Oh çok iyi. Zaten devamlı beslediği bir tane tilkisi var. Abi o Chucky mi ya? Chucky var bir tane orada bak. Docka. This is my Ofis. office and my hobby room. My sewing machine and I have to iron things and Dikiş so. makinesi. Hepsi ondan var evet. sonra Hepsini yaptığın bir alan. The big column inside. It's written that the one yeah. Bir kolon var. Kolonun üzerinde evin yapılış tarihi var. Onu gösterebilir miyiz dedim ama içerisi biraz dağınık dedi. No problem. No problem. No problem. Oh my God. So, Rosemary, burada böyle yaşamla ilgili ya He şurada isn't here. şöyle bir kitap var. Bunu kesinlikle okumalarını tavsiye ediyorum dediği Do you have kitap var a mı? suggestion that very popular about the life? Benimle ilgili hiçbir şey yok ama alt katta belki vardır. Asla bunu Türkiye'ye göstermeyin çünkü bana göre çok karışık bir yer. Göstereceğim. Şu an görüyorlar. Oo, buranın yapım tarihi 1890 ama 1911'de renove ettiler öyle mi? Ama size bir şey söyleyebilirim. Bu alan sadece Noel için. Ha, Christmas malzemeleri burada. Yeah. No, this is a mess. Don't. Tamam. Okey. Çıkalım hadi. Azıcık şöyle kaldım ya. Benim gitti. Davay. Şuna bak ya. Çizgi gibi ama bir hayvan. Gelincik bu işte arkadaşlar. Bunların büyükleri de oluyor tabii. Tavukları ısırıp bırakan bu işte. This is my modern area for kitchen. And this is, guess what's inside here? Ha, banyo mutfakta mı? Ve yerden ısıtmalı. Muhtemelen o yıllarda o suyu şey yapmamak için çok fazla daha Aynı bölgede tutmak için. Aynı bölgede tutmak için, yani. İyi uyuyabiliyor musun? Very. I'm Bitti. Yattın gitti. Gece belki 2 defa tuvalete çıkıyorum. O kadar. Uyumak da zor oluyor ya. Hani bir şey 11'de 12'de hava tabii onlar alıştı da yani. What did you cook for This is a dead moose. geyik eti mi yaptın bizim için? Geyik eti Wow. yapıyoruz. Now you have to, I shall prepare the potato and the salad. Patates ve salata. Do you want a cup of tea in the meantime? Yeah, why not? Yeah. Kahve içeriz değil mi? Olur. Okey. Ben demli seviyorum. Çay var mı? Var abi. Nerede? Sıcak su var. Senin mi var? Sıcak su.
Bu Hepsi işin aynı mı? zirvesidir. Bu ne, tereyağı mı abi bu? Bu peynir, bu da kendi yaptığı peynir. Bu humus. Kendi peynir de yapıyor. Evet, yapmış, nasıl yaptığını anlatır da ben anlamadım. Şu humus mu? Humus. Ha, yani humus öyle satılıyor yani değil mi? Evet. Yani bu kadar uğraşılan çaba, sabah 5'lerde 6'larda kalkmalar, hayvanların bakımı, bu kadar peyzaj, süper görüntüler, ağaçlar, 20 yıl önce ektiği ağaçlar var, bunların bakımı. Yani Allah göstermesin, Allah gecinden versin de başına bir şey gelirse kimse yok abi burada. Yalnız ama bu İsveç yalnızlığı. İsveç Bu yalnızlığı. o kadar çok var ki İskandinavya'da. Ekmeği verir misin? Hepsini kendi yiyeceksin. Aldın köşeye götürdün gene Alman usulü. Aldı arkaya götürdü. Abi ya. Hadi acıdı gene. Türk damarı tuttu. Geldin mi ya? Sevdiysen al. Sevmediysen vermeyecektin değil mi? Yani şunu anladım ki abi, alışılmayan bir hayatın da, alışılan bir hayatın da, güzel görüntülerin de, deniz kenarındaki yaşamın da, taşradaki yaşamın da, hepsinin bir süresi var yani. Güzel görüntülerin de, güzel yaşamın da. Şimdi şurada şöyle harika bir görüntü ilk defa gördüğünde cezbediyor ama her gün bu kapıdan çıkıyor, her gün aynı görüntüyü görüyor, her gün aynı taksiyi görüyor gibi bir durum da var. Deniz kenarında yaşadığını da düşün mesela veya sırtını dağa yasladığın bir evde yaşadığını düşün. Ağaç ev mükemmel değil mi böyle? Masallardaki gibi. Ama her gün aynı o ağaç evden çıktıktan sonra aynı dağı görüyorsun. O yüzden her görüntünün bir ömrü var. Her yaşamın bir ömrü var yani. Özlenecek hayatlar bir gün bitebilir yani. Rosemary. Fiyatları değil. Rosemary thank you. Oh, nothing. Ha, istersek buraya mail atabiliriz. Bize gönderirler öyle E-mail, mi? ya. Hmm. Home site. Julita. Stockholm'da mı? Stockholm'de. Tamam. Ja. Onu koklaman lazım. Ha, mantar. De är till Mushroom. dig. Du ska ta hem dem. Sana veriyor, evine götür. Kurutulmuş mantar. Aa, Turkiet. thank you. Men han måste lyssna nu. Önce När han, dinlemek när han zorundasın. kommer hem, han ska ta bara, inte allt, halva och lägga i vatten eller i vin. Då blir de som nya igen. Men sen krama ur och sen steka eller lägga i någon gryta. Diyor ki eve gidince diyor yarısını diyor alacak diye bir suyun içine koyacak. Suyun içinde bekledikten sonra o bayağı bir kabaracak, büyüyecek diyor. Sonra yemeklerin içine katacak. Thank you. Det är varmt, ett hot. Sıcak mı diyor. No. Nice. Okej. Okay. Tuzu filan. Yerinde. Älgkött. Älg finns i skogen här överallt. Geyik çok güzel ormanda dolaşıyor, yemek yiyor. Och männen i den här området, de jagar på hösten en vecka. Man måste ha tillstånd från staten. Man måste ha tillstånd att äga vapen. Man måste finnas i den här gruppen. Då får man gå ut och jaga älg. Mycket regler. Bunların av zamanında buradaki avcılar gidip bu geyiği avlıyorlarmış. Sonra o da avcılarla birlikte konuşup geyiğin istediği bölümünden etini alıyormuş. Bir haftalık bir av serüveniymiş bu. Av zamanında anne ve yavrular kesinlikle öldürmezler. Büyük erkekler genelde 700 kilo falan oluyormuş. 500 kilo oluyormuş. Onları vurarlar. Jag jagar inte. Jag känner man som jagar. Ben av yapmıyorum ama avı yapan adamı tanıyorum dedi. Så jag får köpa. Ben satın alıyorum dedi. Annars svårt att få. Yoksa almak zor. Så det här är älg som de sköt i oktober förra året. Geçen sene Ekim'de vurulan bir et bu. Marketlerde geyik eti satılmıyor mu? Satılıyor. 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 Ulaşabilir Ama yani. tabii orada. ulaşabilir Ama doğrusunda. Peki ya bu şu yemeği yapmak için geyiğin neresinden et alması lazım? Det är Franziska. fransyska. Bu arada Franziska är i Ja, så här Båtkısmı, nära, båtkısmı. nära så. Inte precis den, men här va. ha, yan kısım. Det här är min. O benim değil yan tarafım. Defne de var içinde değil mi? Defne var, havuç var, patates. mo- Finns potato. Morötter. Havuç. Geç mi pişiyor çok? Hur många timmar? Det är en mycket Ja, timmar. men 2. 2 2 saat. saatte. Zaten Morötter och mycket lök, mycket sånt. çok soğan dedi. Çok soğan ama mükemmel oldu. Och så kryddor. Ve baharatlar.
Tatlısı iyi oluyor. Ben yiyeceğim. Burası önceden mutfaklarıymış. Bu tavan 200 yıllık yapılan tavanmış. Tavanı hiç değiştirmemişler. Yemek kısmını burada yapıyorlarmış. Buranın tek sıkıntısı su yokmuş. Burada suyu şu balkonun tarafından getiriyorlarmış. Tabii annesi babası da vefat ettikten sonra, onlar evlendikten sonra tabii suya ihtiyaçları var. Demişler biz buradan bir kapı açalım. İçeriye bir mutfak yapalım. Küçük olsun. Su olsun. Bu tarafı da banyo yapalım diye hem banyo hem mutfak küçük bir şekilde yatak odasına dahil etmişler. Ve bu boyaları o kendisi yapmış. İzolasyonlarını eşiyle yapmış. Burayı görüyorsunuz diyor. Gul. Evet. Okey. Och här, Burası diyor sarı, burası yeşil. speciell färg. Özel bir boya. Med vatten, Su. krita är som ett mjöl. Krita heter det, vitt puder. Evet. Kalk. Okey. Och sen är det färg, Okey. pigment och sen är det klister som mjöl. Som man blandar ihop med en borrmaskin med visp. Aha. Och sen målar man med pensel. Du ser det är lite olika, lite ljust och lite mörkt och lite så. Okey. Boyayı kendileri yapmışlar. Süt katmışlar. Birkaç tane tabii tam anlayamadığım bir şeyler katmışlar. Doğal bir boya yaptık kendimiz diyor. Onu diyor makineyle karıştırdık diyor. Ama diyor fark ettiyseniz diyor bir taraf farklı bir taraf farklıdır. Boya tam oturmadı diyor. Yani tam olmadı diyor ama doğal bir boya koyduk diyor. Det har jag gjort. Det är receptet är ett ägg, 1 liter lättmjölk, Venta. Bu tavanı yumurta, biraz süt, açık süt yani yağsız süt, 11 ägg, 11 yumurta, 11 ägg, 11 liter mjölk tillsammans och sen 3 gånger har jag gjort på taket så här. tavanda 11 litre süt, 11 tane yumurtayı karıştırıp tavana üst kısmına koymuşlar. Çok eski bir metotmuş. Uzun yıllar dayanması için yapılan bir şeymiş. Boya veya başka şeyler kullanmayı sevmiyorlarmış. Bu evin her yerini yiyebilirsiniz yani diyor. O kadar büyük ki arazi ve her tarafta düzenli. İnsan düşünüyor ki ya bir kişi buraya yetmez. Böyle burada onlarca kişi var. Çimleri biçmek bile mesele. 10 dönüm arazi. Kendi arazinizi düşünün. 1 dönüm, 2 dönüm. Ne kadar uğraşıyorsunuz. Bir başladığınız zaman 2 günde, 3 günde gene aynı yere geliyorsun. Yani 2 gün sürüyor. O çim biçme makinesi de burada. Şuna bakar mısınız ya? Bununla yapılmaz mı abi? Taş falan var orada ya. O taş normal mi? Yeah, don't. Is it a stone? Stone. Bring it away, of course. Thank you very much. Monsieur? Buna bastığın zaman ileri gidiyor, ona bastığın zaman geriye gidiyor. Ha, şu ileri, şu geri bıraktığın zaman geri olmuş oluyor. Geri mi bırakıyorum? Topuğunla bastığın zaman. Bütün Alt ayağın el. orada olacak. Ondan çalıştıktan sonra ayağını çekeceksin orada. Tamam. Şimdi çalıştırıyorum. May God be with him. Yeah? So? Now, yeah, and now you can... Oradan çıkın ha. Kesim nasıl oluyor? Çık. Kesmek istiyorsa gelecek, öyle araba inecek aşağı diyor. Så han får prova att klippa Yeter, lite yeter. där. Tamam. Aha bile okey. Bu, içinde minik bitkiler bulunan seram. Fide yetiştiriyorsun burada değil mi? Fide yetiştiriyor burada. Neden cam sera? Çünkü cam olduğu için daha güvenli tabii ki. Benim bahçedeki en fazla 2 kış dayanır ama bu daha güvenli ve uzun ömürlü. Buradaki çiçeği görebiliyor musunuz? Böylece büyüyor. Daha önce de görmüştüm ama ismini bilmiyorum. Korelilerin tırmanan sarmaşığı olabilir. Kore sarmaşığı. Hollanda piposu, pipranka. Pipranka, ja. Pipranka. Ama Pipranka. süs için yani. Dekorasyon. Ja. Ha, okey, tamam. Fideler büyüyünce biraz daha buraya mı alıyorsun? Bunları sonra kullanıyorum. Bunlar birer çiçek olacak. Ama dışarı çıkmak zorundalar. Hı hı. Continue. Ja. Eğer istersem bunları saksılara koyabilirim. Burada da salatalık ve domatesler var. Bu benim eski toprağım ve onu defalarca kullandım. At gübresiyle karıştırıyorum.
Bir ailenin atları var ve kendi yaşam alanı burası, çiftlik. God dag, Rosmarie. God dag på dig. God dag. Och Murat. Vad sa du? Murat. Murat. Ja. Hej Eva. Hey Murat. Rosmarie, god dag. Okay, someone to know how to start it? Arabayla ilgili bir sorun varmış. Bizi de bulmuşken bu oturağın altında bir tane kablo var. Onun ucunda da böyle bir şey var. Anlıyor musunuz? Buna basıyorum, çalışmıyor. Yapmak ister misiniz falan diye bize soruyor. Yani işte insana ulaşmak da zor. Bizi de bulmuşken acaba anlıyorlarsa yaptırabilir miyim diye düşünmüş. I'm sorry. Ja, yes, no problem. Thomas köpeği. Köpek mi geliyormuş? Ha. Ne cinsi neymiş? Bilmiyorum. Kangal. Kangal olur mu? Ya terrier vardır ya şey vardır burada. Abi çiftliğe... Ha at orada. Yani çiftlik var abi. Şimdi bir çiftlik geziyor şu an. Ulan... Aa ya ben de dedim ne ya. No problem, no problem. Irish Wolf. Ja. Ha, tamam kalsın. Melik? Hej. Hej. Jag går till dig Melik. Du är nog snäll. Hej, hej. Det är ju bara jag. Mary. Çağlar'a çok sevdi. Tamam dön evine, go home. Seni koklamadı. Ha? Benden geçti artık. Beni bir kere ısırdı ya, hayatımda bir kere daha ısırmazlar. Abi şimdi bu gezdiğimiz bizim çiftlik mi ya? Evet. Kimilerinin yıllar sonra ulaşmak istediği yaşam tarzı, birilerinin bir yerlerden kalan tarzı. Mary Muharrem'e git Mary. Muharrem'e git. Mary Muharrem var orada. Mary Muharrem var. Bu nasıl? Bu nasıl? Atla ona. Atla oradan gideceğiz. Cinsi ne? The gypsies. The gypsies. Gypsies. The gypsies. Çünkü bakarsanız inekler gibi her yeri siyah ve beyaz. Bunlar seçici üreme teknikleriyle oluşturulmuş. Bu ata binemiyorum. Çünkü 16 yaşında ve bacaklarında küçük bir sorun var. Bir çiftlikteki normal kümes modellerinden farklı bir durum var burada. Bütün kapılar açık, çiftliğin kapıları. Komşuları, arkadaşları geliyor, yumurta almak isterse eğer çiftliğe giriyorlar. Tavuklardan çıkan yumurtalar burada sergileniyor. Hatta loda deniyorlar pakete. Bir dakika Mary. Buraya koymuşlar, hazır. İnsanlar geliyorlar, alıyorlar. Mesela buna ihtiyacım var benim. Geldim. 2, 4, 6, 12, 36 kron. 180-190 lira falan ödüyorum. Onu da nasıl ödüyorum? Burada switch deniyor. Bu telefon numarası gönderiyorum. Yumurtamı alıp gidiyorum. Yani kimse yok. İlla biriyle diyalog kurmaya gerek yok. Alıp gidiyorum. Burada böyle bir durum var yani. Andrea ahşap eğitimi almış. Şu anda da sandalye yapıyor burada. Evin en küçük oğluymuş. Şimdi tekrar Rosmarie'nin çiftliğine dönüyoruz bakalım. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Taksimükke, Taksimükke. Tallrikar där och där, grytan där på den. Vi kan sitta några där, some of us there Där. and some here. because Biraz orada it yiyeceğiz, will be biraz too burada yiyeceğiz. crowded. Oh, we took it together now. What? I would love to come with Her şey muhalif. Yeah, but it will be too crowded. We can talk to each other. ya. Yes. So, Sen abi niye hiçbir şey kabul etmiyorsun? couple Ya o ayrılmak istedi bizi. Ben de dedim hayır kabul etmiyor. Ha, güzel. Dedi ki beraber koyacağız şimdi Tamam. masalara. Güzel bir şey de muhalif olmuş. you Tamam, have to doğru. stand it like that. Alışmışızdır bizi sürekli. So, because it will be too crowded otherwise. So, it's okay, it's okay. Çatalı batırınızdan hepsi dağılıyor zaten. Bu mükemmel pişmiş. Bayağı iyi pişmiş. Yabani bir et. Dağda besleniyor zaten. Dağda besleniyor. Yağsız, protein oranı yüksek. Çok sağlıklı ve insanın yani yedikçe yemek istediği bir et. Onun yanında patates burada kendi üretimi, havuç kendi üretimi. Yediğin zaman yani hem sağlıklı oluyorsun, hem hasta olmuyorsun, hem böyle uzun yıllar İlaç yok, hormon yok, bir şey yok. tabii yiyebilirsin yani. Ben mesela bir tane İsveçli adamla tanışmıştım. 96 yaşındaydı, dedim. Ne yiyorsun da bu kadar hani hem enerjili hem dinç? Dedi ki
Geyi getir. Somon. Ekşi mayalı ekmek demişti bana. Vay. Tabii o dönem. Vay. Ve bu yemek her restoranda yok. İsveç'in klasik güzel bir geyik yemeğidir yani. Beğendin. Bu da kahvenin yanına içtikleri küçük kokilerin hepsinin ayrı Men du ser, kutuları. här i den står det. Bu çikolatalı diyor, bu tarçınlı diyor, bu kakao yani. Gazı bastı şimdi değil mi? Hokus pokus, var har du ditt glas? Where's your glass? Senin bardağın nerede? Gazlı içecek oldu. Kendi gazlı içeceğini yaptı. Başka ne var içinde? Sadece su mu? Sadece Su ve gaz. Gazlı su. Evet. Det är godare än vanligt vatten tycker jag. Normal vattından daha çok iyiydi hani. Normal sudan daha iyi. Evet evet. Jag tycker det. Onca. Ha, kendi öyle seviyor. Başka bir şey de koyabilir değil mi içine? Onun kendi kolasını, kendi şeyini yapar yani. Sen kan man ju ha i citron eller vad man vill i. Det är helt okej. Men jag tycker om den så här. Limon da koyabilirim ama ben böyle seviyorum dedi. İşte hani istediğine göre her şey koyabilir. Den är bäst. Bu en iyisi. Okej. Okey. Tack så mycket. Varsågod. Är du nöjd? Nej, där. Ja, okej. Yapıştır. Dil mamma papa. Ja, ja. Annesiyle babası çok yani kontak olmamış yani. Inte bra kontakt. Nej, Ja. så jag träffade aldrig min pappa. Jag var 18 år när jag hittade honom i Sundsvall. 18 yıl babasını görmemiş yani. Kardeşi, abisi falan Hiç kimse yok. yok mu yani tek başına şu anda tek yani? çocuk. Allah. Min mammas mormor och morfar köpte det här. Annesinin annesi bu evi De almış. gamla på kortet där inne. Ha, orada bir eski fotoğrafta Tamam. göstermiş. Babaannesinin annesi evi almış. Ondan kalmış. Evet. Şu bile 1835 ya. 1835 baksana. 191 yıllık onun. Vay arkadaş. Ama bu onun değilmiş. Bunun eski eşinin ailesinden kalmış o da. Her şey eski ya. Arkandakinin yaşına baksana. Of 1783. Bir de eşyaların hep üstünde yaşları yazıyor, yılları yazıyor, yapıldığı yıllar. İsveç'te öyle. Mesela bir ev yaparken isim yazar, tarih yazar. O onlar için önemli bir şey. Bak görüyorsun zaten. Annesi buymuş bak. Min mamma. 1982'de ölmüş babası da. Annesinden ayrılmış, işte orada başka bir kadınlaymış. Sonra kadından da ayrılmış, tek başına yaşamış, tek başına ölmüş. Sundsvall'dayken annem dedi beni kolumdan tuttu. Yeter artık dedi. Çıktık buraya geldik. Anneannemle babaannemin yanına dedi. Yıllar önce yaşam değiştirmiş biri olarak ailesiyle başka hayatın mümkün olabileceği keşfine varmış olan insanların yaşamlarını ben merak ediyorum. Dolayısıyla nerede olduğu çok önemli değil. Önemli olan burada benim hem sizlere vermek istediğim naçizane hem de benim kendimin gerçekleşmesi için, kendi gözlerimin görebilmesi için öğrenmek istediğim şey dünyada farklı insanlar var ve o insanların düşünce çeşitliliği nasıl? Onlar bir şeyi yerden kaldırmak konusunda bile olsa nasıl kaldırıyorlar? Nasıl yapabiliyorlar? Hayatlarını daha kaliteli hale nasıl getirebiliyorlar? Neyi en güzel şekliyle nasıl yapabiliyorlar? Bir limonata bile verecekken birine ikram olarak onu en güzel hale nasıl getiriyorlar? En güzel süslemeyi nasıl yapıyorlar? Dolayısıyla böyle baktığım için bu çektiğimiz çiftlik de aynen bu düşünce içerisinde. Türkiye'deki çektiğimiz çiftlikler, insanlar yaşamlarını nasıl yaşıyorlar, nasıl iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Çünkü bu mücadele hep bu şekilde. Yani ben hayatımı değiştirmek istiyorum çünkü şu an mutsuzum, çünkü şu an şu sorunum var. Başka bir yaşama geçmek istiyorum. Ben ne yaşayabilirim? Tabii ki çok detay var orada, o ayrı. İsveç'te Ludvika'da bir köy olan Nordic'te çektiğimiz bir çiftlik burası. Rosemary şimdi arkamdan geçiyor. Onun hayatını çekmiş olduk. Onun evini, yaşam alanını çekmiş olduk. Umarım gördüğümüz her şey bize çok şey öğretir ve bizi
oyalamaz, bizi daha iyi ileriye götürür. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.